Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Bugün çok güzel bir parktayız, güzel bir havada. Yine sizler için çok önemli konuları görüşmek üzere Bingül Adan ile beraber bir öğle yemeğinde buluştuk. Ve sizlerin bundan önce paylaştığımız, birlikte yaptığımız video altında bıraktığınız sorulara ve benim Instagram'dan göndermiş olduğunuz sorulara cevap vereceğiz hep beraber. Hoş geldin diyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. İki konumuz var üzerinde durduğumuz. Bir tanesi Ankara Anlaşması, hala şeyleri açılmamış olan, mektupları açılmamış, daha doğrusu cevapları gelmemiş olanlar, müracaatları değerlendirilmemiş olanlar ve red yemiş olanlar. Bir diğeri de bundan sonra yapılacak olan vize başvuruları. Evet, sorulara tek tek cevap verelim. Öncelikle Ankara Anlaşması son hızla son dosyalarını herhalde hazırlıyordur. Daha fazla açılmamış dosya kaldığını zannetmiyorum. Varsa da zaten bize ulaşacakları yeri biliyorlar. Daha çok sorulan sorulardan bir tanesi bu dosyalara ne zaman cevap veriliyor? Yeni başvurusunu koymuş olan insanlar. En son ilk koyduğumuz red mektubuna itirazımızı Şubat ayında yapmıştık. Hala gelmedi, hala bekliyoruz. Sonuçta beklemekten başka çaremiz yok. İkinci soru, arayacak yer yok mu, soracak yer yok mu, işte sorsak ne olur falan filan. Sorarsak eğer işte iyi olur mu dosyamıza göre? Bence oturun, bekleyin. E-maili attığınız zaman kişi sadece o e-maili okuyan veya o telefona çıkan kişi sadece not iletiyor vize departmanına. Sizi direkt bağlamıyor. Biz ilgileniriz ve genelde bu tür şeylerde cevapları şu oluyor: bitince size ulaşacaklar. Henüz demek ki karara bağlanmamış. Olunca size ulaşacaklar. O yüzden lütfen merak etmeyin. Her şey olacağına varacak zaten. Eğer dosyanız güçlüyse, burada kontağınız varsa, finansal durumlarınız da yeterliyse itirazı mahkemeye taşıyabileceğiz büyük bir ihtimalle. Bu arada çok güzel bir şey oldu. Burada kaçak çalıştığından dolayı yakalanmış olan bir arkadaşımıza vakti geçmiş olduğu halde bile First Tier Tribunal'da mahkeme dosyası referansı almış bulunuyorum. Bu çok büyük bir olay. Kendisini aslında ülke dışına deport edeceklerdi. Karakol tutuyor imzaya gittiği yerde ve sayemde çıktı. Çok güzel. Size de bunun savunmasını yapmak kalıyor şimdi. Çok güzel olacak. Yani demek istediğim, immigration'la hukuk ayrı işliyor bu ülkede. O yüzden rahat olun. Dosyanıza güveniyorsanız da sakin sakin bekleyin. Peşinden koşmanın bir anlamı yok. Getirisi de yok. Ayrıca çok fazla zaman ve külfet. E-mail atacağım diye uğraşmanıza da gerek yok. Her şey yoluna girecektir eminim. Ya bu tabii ki çok güzel bir haber Bingül. Yani tebrik ediyorum. Bu arada Ankara Anlaşması redleri ile ilgili tabii şeyi de söylemek istiyorum. Redler için 28 gün süre var. Öyle hani ta belli bir zamanda, yani bu çok belirli bir insan müracaat sayısından bahsediyoruz şu anda. Herhalde sona kalmış olanlardan. Evet. 28 günü geçmiş ise zaten müracaat hakkınız kalmamış oluyor. Yani itiraz hakkı kalmamış oluyor. Evet. Ama bir soru var. Diyor ki toplu red yapılabilir mi? Diyor. Şimdi toplu redler tabii ki olabilir. Bence kim dosyayı açacaksa, eğer elinde benzer davalar varsa, benzer şikayetler varsa eminim hepsini birleştirecektir. Ama diyorsanız ki bir grup kuralım hep beraber. Yok, hayır, ben öyle düşünmüyorum. Yani hani hadi bunu planlayalım, İşte hadi kaleye mum diksin kimler katılacak diye, öyle bir şey olmayacak. Tabii ki individual açılması lazım. Benzer dosyalar altına eklenebilir. Böyle davalar oldu yani. Bu arada yağmur yağdığı için oturduğumuz yeri değiştirmek zorunda kaldık. Hemen kendimizi böyle ne deniyor buna da, tente altına aldık. Evet. Bilemedim şu ismini.
Anyway. Gazebo. Gazebo, evet gazebo. O tent altına oturdu ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen sorumuz şu, turist vizesi ile orada 30 gün gönüllü olarak çalışabilirmişim. Hemen şeyi de bulayım soruyu. Charity'de gönüllülük yapmayı planlıyorum. Turist vizesiyle 30 güne kadar gönüllülük yapabileceğimi öğrendim. Daha önce hiç yurt dışına çıkmadım. Ancak kendimi destekleyecek kadar nakit gösterebilirim banka hesabında diyor. Sizce vize alma ihtimalim var mı? Soru mandalina kabuğundan geliyor. Mandalina kabuğu. Şöyle bir cevap vereyim sana. Birincisi, turist olarak gelmek biraz zor. Neden zor? Birincisi, beklemeniz lazım. Bekleyin. Yani şu aralar alabileceğinizi zannetmiyorum. Lüzumsuz travel istemiyorlar. İkincisi, turist olarak gelen bir insanın vize alabilmesi için Türkiye'de halihazırda çalışıyor olması güzel. Yani neyi ispat edecek bu? Turist olarak gelip burada başımıza kalmayacak. Bu adam dönecek. Çünkü orada işi var. Bir mal mülk göstermeniz şart. Bütün niyet orada şeyi ispat etmek. Geri döneceğim. Benim işim var, evim var, burada kalmayacağım. Turist vizesi seyahat için olmalı. Evet. Eğer gönüllü gelmek istiyor ise vizesinin turist vizesi olmaması lazım. Öyle değil mi? Şimdi tabii ki ben ona da gelecektim. Eğer bunu araştırdıysa ve ben bir ay orada gönüllü olarak çalışabiliyorum diyorsa, bu bulduğu yer varsa, böyle bir yer varsa ona davetiye çıkaran, onun davetiyesiyle gelmeniz çok daha akıl kârı. Yani turist olarak gelmektense bu insanlardan davetiye mektubu alın. Bu charity'den, bu dernekten, bu yardım derneğinden bir davetiye alabilirsiniz. Bu tür şeyler de var. Yani aslına bakarsanız ben bunu bir tane veteriner istemişti. İşte nasıl gelebilirim diye. Taha Mehmet, evet. Evet, ben kendisine önerdim ama bana cevap vermedi. Demek ki gönüllü çalışmak istemiyor. Ben size başka bir hikaye anlatayım. Yıllar önce o zaman gelen bir opera arkadaş, operler 2 yıl kalırdı. 2 yıl içerisinde tam gitmeden önce kendine bir dernek buldu. Kız 1 yıl derneğe gönüllü olarak çalıştı. Dernek ona yatacak yer verdi, cep harçlığı verdi. 2. yılda çalıştı galiba ama ondan sonra o kız oturum aldı. Yani böyle eğer yardım derneklerine gönüllü olarak gitmeyi kabul ederseniz bunun devamı mutlaka gelecektir. Eğer aynı yardım derneğine 2 yıl yardımda bulunursanız ve o dernekle de ilişkileriniz güzel olursa bunlar da sizin zaten oturum almanıza yardımcı olabilir. Vizenizi iş vizesine çevirebilir. Yani her şey olasılığı vardır aslında. Yeter ki buraya düzgün bir şekilde gelin. Arkanızda sağlam bir sponsorunuz olsun. Yardım derneği varsa turist olarak gelmenin anlamı yok. Oradan bir davetiyeyle onu araştırın. İşte onu demek istiyorum. Evet. Turist olarak gelirse dönmek zorunda. Evet, ama evet. gönüllü olarak öyle bir vizeyle gelirse burada vizesini değiştirebilir veya o tanıştığı insanlar ona yardımcı olabilirler. Evet. Uzatması daha kolay olabilir. Şeye geliyorum. Şimdi Ankara Anlaşması'yla bir Ali Akpınar demiş ki işletme kurmak veya var olan bir işletmeye ortak olmakla alakalı bir soru sormak istiyorum demiş. Ankara Anlaşması'nı değerlendirmek isteyecek olan kişiler vardır. Ama Ankara Anlaşması artık kalktı. Maalesef artık öyle bir şansınız yok. Bir işletmeye Evet. ortak giremezsiniz. Kalktı o maalesef. Evet. Yani Ankara Anlaşması olmadan da burada mevcut bir şirkete ortak olarak artık gelemiyorsunuz. Ne kadar işletme sermayesi yapmaları gerekiyor öyle bir ortaklık için? Öyle bir ortaklık diye bir şey yok artık. Yok artık. Yok Ortaklık artık. yok. Ortaklık yok. Çünkü ortak ortaklıkla olamazsınız ilgili bir şeye. çok sorumuz var aslında. Tekrar şey yapayım. Şimdi bu O arkadaş da böyle Ankara söylemiş. Anlaşması içeriğindeydi. Hazır bir işe ortak olarak gelmek Ankara Anlaşması içeriğindeydi. Yatırımcı olarak gelme vizesi de galiba Tier 1'di galiba o da. Hatırlamıyorum O da şimdi. kalktı galiba. O da kalktı zaten. Yani artık burada mevcut olan bir işletmeye ortak olarak gelmeniz söz konusu değil. Bununla ilgili çok soru vardı. Bunu Evet. Açıklamış olmamız iyi oldu. Evet. Yalçın Yiyen diyor ki bir tanıdığım Türk berberi açacak.
bana davetiye gönderecek. Türk Berberi adı altında açacağı için yine de İngilizce sınavından bir B1 Evet. almam gerekiyor mu diye Evet. sormuş. Bence gerekmiyor. Bunu aynı şekilde ben şeyde de düşündüm. Mesela executive chef davet edebilirler, sponsor olabilirler. Buradaki bir işte restoran, Türk cuisine yapıyorum, Türk yemekleri yapıyorum ve ben böyle bir kalifiye bir şef buldum diye sponsor olabilir. Böyle bir durumda B1'den geçmesi gerekmiyor bence. Bence gerekmiyor. Yani neden Ama- böyle bir şey olsun? ama tamam, Türklerle burada- çalışacak. Tamam ama burada çalışması için gerekmiyor. Ondan sonra burada hani yarın öbür gün vizesini şey yaptığı zaman her halükarda bir İngilizce sınavına girmesi gerekiyor. Onun için istemezler Ama mi? ama şimdi sponsor olarak bir yıl çalışabilir. Hadi ikinci yılını uzattı. Yani o ileriki aşamada o puanları toparlaması için şu anda 20 puan galiba İngilizceye veriyorlar 10 değil puan, mi? ha, 10 puan 10 mı puan, veriyorlar? evet. Bence sponsordan davetiye ve maaşının yüksek olması ve işin gereği İngilizce gerektirmiyorsa bence böyle bir şeye gerek yok. Bence bilemiyorum. Bakmak Peki. lazım. O zaman Bakalım. bakalım ve Bakalım. videoda pinleyerek yorum Evet, yapalım. evet. Bizim sponsorship müracaatımızda biliyorsun hani Stonemason ne deniyor Evet, Stonemason? Stonemason, taş ustası diyelim. Ha, taş ustası. Aslında ondan da istiyoruz mesela. Ama sen multinational bir iş yerisin ve sen İngilizlere çalışıyorsun. Bir şefin Türk mutfağı çıkartacak bir şefin günde en az minimum 12 saati mutfakta geçiyor. Yani bu tartışmaya Anladım. bile açık. Ben Türkiye'de Türklerle çalışacağım. İngiltere'ye geleceğim, Türklerle çalışacağım. Patronum Türk, yemek Türk, O zaman menü Türk. o zaman bunu araştırıp Evet. videonun altına koyalım. Çünkü Evet. enteresan bir soru bu. Evet. Başka bir soru benim sevgili Aykut'tan geliyor. Diyor ki ben 4 senedir sigortalı olarak bir firmada grafikerlik yapıyorum diyor. Sponsor olacak bir firma bulsam, grafiker arayan, sponsor olacak bir firma bulsam benim tecrübem yeterli olur mu? Sigortamın hani 4 senelik olması bir soru işareti. Hani yeterli mi? Bakıyorlar mı diyor. Okay. Şimdi bunda da normalde iş ararken Türkiye'de de olduğu gibi sigortanıza bakmıyorlar. Burada da sigorta vermek zorunda değilsiniz. Kaç yıllık sigortanız olduğu önemli değil. CV'nizin dolgun olması önemli. Eğer CV'niz açılmış pozisyona yeterse, gereken iş bilgisi, tecrübe yeterliyse sigortayla alakası yok. Siz yeni mezun birisi de olmuş olabilirsiniz. Çok yüksek vasıflara sahip olabilirsiniz. Ondan sonra veyahut da 10 yıllık deneyiminiz olabilir. Orada zaten iş arayan bunları yazar zaten. Ama siz SGK'nızı göndermek zorunda değilsiniz. Güzel bir CV hazırlamanız lazım. CV'nizin güzel olması o lazım. SGK Ankara Anlaşması'nda önemliydi. Burada buraya başvurduğunuz iş için Türkiye'de ne iş yaptığınızı belgelemeniz gerekiyordu. O zaman önemliydi ama artık onun bir önemi kalmadı. Şimdi ben başka bir soru daha video altında olmamasına rağmen başka bir soru daha sormak istiyorum. Bu bana sorulmuş bir soruydu. İngilizce dil ve edebiyatı mezunu bir arkadaş benim tercümelerimi yapıyor. Onun adına soruyorum. O arkadaş mesleğiyle ilgili bir şey yapmıyor. Fakat bir İngiliz firmasında çalışmış. Ben ona dedim ki bence senin kendi mesleğinle ilgili bir iş bulman lazım dedim ama şu anda bu yeni müracaat sistemiyle onun da artık sigorta önemli olmadığı için onun da önemi kalmadı değil mi? Herhangi bir iş bulması Şimdi yeterli bakın, mi? Yani ama yani- geçmişine bakılacak mı onun? Tabii yani ki, mezun olduğu, okuduğu işle ilgili mi bir iş bulması lazım? Şimdi diyelim ki şöyle bir örnek verelim. Sen eleman arıyorsun. Eleman ararken istediğin işi yapabilecek özellikleri olduğuna bakmaz mısın? Belli bir deneyim göstermesi gerektiğini düşünmez. Mesela derler ki en az 2 yıl şu sektörde tecrübesi olması lazım. Sonuçta bunu işveren belirliyor. Yani sponsor olayını kaldırın kafanızda. İş arıyorsunuz ve bir işveren var. Ve de siz de o işi arıyorsunuz. Herkes gibi başvurunuzu yapıyorsunuz. İşveren burada İngiltere'de özellikle işveren pozisyonda ne aradığını
ne istediğini yazar zaten. Minimum 2 yıl der, minimum 5 yıl der, şu sektörde der. Ama bu arkadaş başka bir sektörde tecrübe, yani başka bir sektörde çalışmış zaten. Tamam. Ve diyor ki o sektörden ben diyor başvuruda bulunmak istiyorum Tabii diyor. ki, çünkü tecrübesi var o sektörden. Aynen. Yani okuluyla bağlantılı Hayır, değil. Artık okuluyla o da. harika. Evet, alakalı değil. Begüm için. Ayrıca okulla alakası yok. Ayrıca CV'nize her zaman tabii okuduğunuz okulu yazıyorsunuz. Arkadaşlar, CV problemi çekiyorsanız CV yapılır. CV yapılır. CV yapılır. Yani güzel bir CV'nizin olması lazım. Burada bu ülkenin sisteminde okunacak, ilgi çekecek güzel bir CV'nizin olması lazım. Hangi okuldan mezun olursanız genelde o okuldan eğitiminizi aldığınız şeylerle iş hayatınıza devam edersiniz. Normalde böyledir. Ama siz İngiliz Edebiyatı'ndan mezun olmuşsunuzdur ve başka yöne gitmişsinizdir. O gittiğiniz yönde, o kariyerde deneyiminizi çalıştığınız, yaptığınız projelerde ispat edebiliyorsanız, yani sonuçta herhangi bir sorun göremiyorum. Önemli olan size yani shortlisted olabilmek. Önemli olan shortlisted olabilmek. 50-100 kişi başvurduysa ilk seçimlerde 20 kişiye indirirler. Evet, Ondan sonra bir tane daha bir görüşme yaparlar. Evet. Bir tane, yani firmaya göre değişir. Sonuçta iş arıyorsunuz. Aynen. Yani iş, her yerde iş aramak veyahut da verenin beklentileri İlk tercihe buluşması. girmek önemli olan Evet. yani. Evet. Peki Ahmet Tiryaki bu soruda diyor ki turist vizesiyle İngiltere'ye geleceğim. Yine bir turist vizesi sorusu. İngiltere'ye geleceğim. Abim Ankara Anlaşması ile İngiltere'de bulunuyor ve finans danışmanlık şirketi sahibi. Abimin şirketi de ortaklık kalmadı demiştik. Onun Ankara için Anlaşması'na ortaklık giriyor. yok. Artık öyle bir şans yok. Aynen, o yok. Ama diyor ki başka bir soru. İngiltere içinde vize statüsü değiştirebilir miyim? Evet, bazı şeyler vardı. Öğrenciye çevirebilirsiniz, okul bulabilirsiniz, student'a çevirebilirsiniz, öğrenci olarak devam edebilirsiniz ama onun dışında da başka iş vizesi, işçi vizesi gibi şeyler zor. Evet, yani onlar da kalktı. Evet. Peki demiş ki kebapçı, dönerci, hani herhangi bir dükkan açıp İngiltere'de kalabilir miyim? Hayır, İşte kalamazsınız. açamaz. No, Evet, açamazsınız. maalesef onlar artık Ankara Anlaşması çerçevesindeydi, kalktı. o tren kaçtı. Genelde sorular hani ne işi açabiliriz, iş açabilir miyiz? Startup vize ve innovator vize ile ilgili sorular var. Bunların ben kolay olmadığını biliyorum. Evet. Çok da öyle bir iki kelimeyle de anlatılacak bir şey değil ama istersen hani çabucak bir şey söyleyebilirsin. Şimdi startup vizesi gerçekten piyasada yapılmamış veyahut da piyasaya veya bir kullanıma, ürüne bir yenilik getirecek bir fikir olması lazım. Bunlar öyle kolay şeyler değil. Böyle bir fikri olduğunu düşünen arkadaşlar kendilerini bilirler zaten. Daha önce de söyledim. Ben birisiyle görüşme halindeydim. Markasını tescillemeye çalışıyordu. Bu binalara ekosisteme yarayacak, recycling yapacak bir havalandırma sisteminin bir parça üretmiş arkadaş. Çok güzel, çok başarılı bir şey. Yani mesela böyle bir şey olabilir. Artı startup vizesiyle 2 yıl alabiliyorsunuz galiba. Değil mi? 2 miydi? 2 yıl kalabiliyorsunuz. Evet. Daha fazla kalamıyorsunuz. Yani maalesef arkadaşlar şans biraz böyle azaldı artık yurt dışına çıkıp. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Belki kısmet olur da gelirseniz veyahut da güzel bir Avrupalı veya İngiliz bir bayanla tanışıp da aşık olup da evlenirseniz belki öyle bir şanslar var artık. Yani evet. Yoksa gelip de iş açma falan filan gibi şeyler yok. Evlilik vizelerinde bile artık zorluk çıkartmaya başladılar ama durum onu gösteriyor. Öyle gözüküyor yani. Biz ikimiz de evliyiz bu arada. Evlilik teklifleri almıyoruz. Bunlar hakkında konuşmuyoruz. Ben sadece öyle çıtlatayım dedim. Peki çıkış yolumuz nedir? Yani ne tavsiye edersiniz? Ne daha kolay yapılabilir gibi gözüküyor? Hangi kapıyı çalalım? Şimdi bakın
bu puanlama sisteminde de artık İngiltere güzel beyin getirmeye çalışıyor. Güzel kalifiye eleman getirmeye çalışıyor. Benim tavsiyem genç arkadaşlara yüksek lisans yapmaya gelsinler. İşte PhD'ye gelsinler. Bunların yolu açık. Yani bu tür şeyler. Çok başarılı öğrencilere burs bulabiliriz. Özellikle bunlarla ilgilenen kurumlar da var. Yani öğrenci danışmanlığı yapan insanlar da var. Bence onlarla da görüşün. Ben şahsen ticari şeylere bakmayı seviyorum. Ticaretle uğraşıyorum. Okumak, ileriye dönük yüksek tahsil yapmak. PhD için yani yüksek lisans için gelmeniz hem daha kolay galiba. Evet. Evet. Bu da biraz para gerektiriyor. Onu da söyleyeyim. Burada normal şartlarda zaten İngilizlerin üniversite için bir yılı için verdiği fiyatlar 6.000 pound'dan Londra dışından bahsediyorum 6.000 pound'lar 12-15.000 pound'a kadar çıkıyor. Kaldı ki yurt dışından gelen öğrenciler bunun daha fazlasını vermek zorundalar. Peki burs alabilirler mi? Burs almak için ne? Çok yüksek güzel puanınız varsa burs alabilirler. O yüzden söylüyorum. Yani ben çok böyle öğrenci işlerine girmek istemiyorum aslında ama bunlarla ilgilenen özellikle öğrenci vizeleriyle ilgilenen danışmanlarla görüşürseniz yüksek puanlarla mezun olursanız buradaki okullardan burs alarak çok farklı burslar var. Çok geniş burs çeşitleri var. Genelde Türkiye gibi Türkiye'de de gelir seviyesi düşük olan bir ülke olduğu için oradaki parlak insanlara şans veren burslar var. Yani böyle bir şansınız var. Evlilik, öğrencilik, şube açma, şubenin elemanı olarak buraya gelme. Onun dışında startup vizesinden bahsettik. Evet. Başka bir şansınız yok arkadaşlar. Böyle planlamamıştık ama yağmur yağıp da buraya saklanınca güzel de bitirdik aslında. Samimi oldu. Sorularınıza cevap vermeye devam edeceğiz. Zaten Bingül Hanım dediğim gibi halen dosyaları mevcut. Ankara Anlaşması redlere halen bakıyor. Müracaatlar yapıyor ve galiba mahkeme yolunu da açıyorsun galiba, değil mi? Öyle bir şey de var. Evet, inşallah bekliyoruz. Bunu mutlaka videoda ayrı bir video çekeceğim yani. Bir haksızlık söz konusu. Bu haksızlığın sebebi yani niye bazı dosyaları aldı, bazı dosyaları almadı? Bu haksızlığın aslında sebebi Ağustos'tan sonra yapılan başvurularda o kadar çok yüklenildi ki yani bir anda yani 3-4 ayda yani, 30-40 bin kişi başvurursa bütün dosya hatta ben bir TLS merkezi benim duyduğum kadarıyla Gaziantep TLS'yi kapatmışlar. Evet çünkü sahte evrak bulmuşlar. Bir arabayı 10 kişiye satıldı diye göstermişler. Dolayısıyla bu tür şeyler olduğu için bazı dosyalar otomatik red yedi. Kimisi yandı, kimisi işte geçti. Soruyu da sormak istiyorum. Şimdi Ankara Anlaşması alıp da burada hani ilk bir senelerini tamamlamış olanların vizelerinde de sıkıntı olacak. Ondan da bahseder misin lütfen? Yani zannetmeyin ki sadece yeni müracaatlar için ince eleyip sıkı dokumaya başladılar. Aslında burada mevcut Ankara Anlaşması'yla çalışanlar için de aynı sıkıntıları ve kısıtlamaları getirdiler. Evet. Şimdi Ankara Anlaşması 1973 Business Provision'ına göre değerlendiriliyordu. İlk yıllarınızı aldınız, 12 aylı aldınız geldiniz. Extension'a başvururken, uzatmaya başvururken maalesef artık Ankara Anlaşması şartlarıyla değerlendirilmeyecek. Normal inland yani iç piyasadaki business başvuruları, iş başvuruları nasıl değerlendiriliyorsa öyle değerlendirecekler. O yüzden arkadaşlar çok güzel bir servis kurdum. Bunu da Çiğdem Hanım'ın kanalında yayınlayayım. Çok güzel bir servis kurdum. Gelenler ilk aydan itibaren işini güzel tutmak istiyorsa, her şeyi olması gerektiği gibi yapmak istiyorsa lütfen dedikodu sayfalarından bilgi almayınız. Bir danışmanla çalışınız. Ben buradayım. Çok güzel bir paket hazırladım. Aylık ödeyebileceğiniz
extension vizenizi de dahil edecek şekilde bir çalışmaya eğer birinci aydan başlarsanız, şu oldu, şuyum gelmedi, işte banka hesabım nasıl açılacak bilmem ne falan filan, bunların hepsini içerecek bir paketim var. Dolayısıyla baştan sıkı tutarsanız extension'ı almanızda hiçbir problem olmayacak. Ama herkes ne yapıyor? Naylon faturalarla işi götüreceklerini zannediyorlar. Öyle olmayacak. Bunların hepsi mülakata çağrılacak ve mülakatta da kalma ihtimalleri çok yüksek. Artık evet, maalesef eğer Ankara Anlaşması ile burada olanlar var ise, İngiltere'de çalışanlar var ise, bu laf sizlere özellikle söylüyorum. Çünkü benim de şahit olduğum her Ankara Anlaşması ile gelen aslında açtığı işle ilgili iş yapıyor ise de işin gereklerini yapmıyor. Yani kendi adına yapmıyor ve sağdan soldan tanıdıklardan fatura alarak devam ettiriyor. Çok dikkatli olmanız lazım. Onun için zaten extensionlarınız, yani uzatmalarınız için bir danışmanla çalışmanız lazım. Ve bunu son dakikada yapmayın arkadaşlar. Başından her şeyiniz güzel tutulması lazım. Evet. Bingül Hanım'ın e-mailini aşağıda bırakıyorum. Aynı zamanda onun da bir YouTube kanalı var. Zaman zaman bu olaylarla ilgili, yani Ankara Anlaşması ile ilgili veya vize olayları ile ilgili değişik bir şey olduğu zaman videolar paylaşıyor. Onu da takibe alın. Direkt faydalı olacaktır. Bunun dışında söylemek istediğimiz bir şey olduğunu zannetmiyordum. Evet, ben de zaten her şeyi kabul ettiğimizi düşünüyorum. Yine sorularınız varsa sorularınızı lütfen video altına veyahut da bizim özel hesaplarımızdan, özel hesaplar derken e-mail veya Instagram hesaplarımızdan bu konularla ilgili sorularınıza cevap vermeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Bye bye.